Ağustos 2017'de, son 12 yıldır Amerika Birleşik Devletleri anakarasını vuran, en güçlü kasırga olan Harvey kasırgası etkili oldu. Bu kasırganın yaşandığı sırada, Teksaslı bir kadın gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Polisler bunun, yaşanan doğal afet sırasında gerçekleşen bir kayıp vakası olduğunu düşünürken, derine indiklerinde, dehşet verici kusursuz bir planla karşılaştılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yer alan, küçük bir şehir olan Baytown'dayız. 26 Ekim 1979 tarihinde, Teksas'ta dünyaya gelen Crystal, hayata kolay bir başlangıç yapmadı, tam tersine hayat onun karşısına, küçük yaşlarından itibaren zorluklarla çıktı. Ebeveynlerinin ikisi de uyuşturucu bağımlısı olan Crystal, bu kalitesiz hayat yetmezmiş gibi, sadece 11 yaşındayken hayatlarını kaybetmeleriyle yapayalnız kaldı. 6 ay arayla anne ve babasını kaybetmiş, artık hayat onun için yeni başlıyordu, düzenli olarak ev değiştiriyor, akrabalar ve koruyucu aileler arasında hayatını devam ettirmeye çalışıyordu. 13 yaşına geldiğinde ne yazık ki korkunç ve travmatik bir olay yaşayacaktı. Genç kız bir adam tarafından kaçırıldı ve onun esareti altında bir kümeste tutuldu. Crystal'ı kaçıran bu adam, onu sürekli taciz etmiş, şiddet uygulamıştı. Neyse ki Crystal, pratik zekası sayesinde bu esaretten kurtulmayı başardı, ardından Teksas, Baytown'daki büyükanne ve büyükbabasının yanına yerleşti. Etrafında, ona ihtiyacı olan, tüm sevgiyi veren bir ailesi olduğu için şanslıydı ve gülümsemesini, yaşama sevincini asla kaybetmeden, hayatına devam etmeyi başardı. İstikrarlı, mutlu bir hayat sürdürdü ve uçuş görevlisi oldu. 25 yaşına geldiğinde ise hayatını değiştirecek kişiyle karşılaştı. Kendisinden 7 yaş büyük ve küçük bir kızı olan Steve McDowell ile tanıştı. Bu gencecik yaşına, sayısız acı sığdıran Crystal, sonunda kendisine değer veren birini bulmuş, mutlu bir hayat onu bekliyordu. Crystal hayat dolu, coşkulu, dışarıda vakit geçirmeyi seven ve çok hırslı bir karaktere sahipti. Steve ise Crystal'a kıyasla daha sakindi. Bu ikili, 3 yıllık sevgililik ve flört döneminin ardından, bu kusursuz ilişkiyi evlilikle taçlandırma kararı aldı. Ancak evlilik hayatı çift için mükemmel başlamadı, özellikle de farklılıklarının farkına varmaya başladıklarında. Steve, Crystal'ın varlığına her zaman ihtiyaç duyan bir karaktere sahipti, sürekli ilgi istiyordu. Ancak Crystal, ona istediğini veremedi, ya da verdi diyelim, Steve aradığını bulamadı. Daha sonra Crystal, boşanmayı düşündü, ancak bunu bir çözüm olarak görmüyordu. Onu çok seviyor ve ilişkilerinde tekrar eski heyecanı bulabileceklerine inanıyordu. Nitekim, düşündüğü gibi de oldu ve çift eski günlerdeki gibi mutlu bir hayat yaşamaya başladı. Bu mutluluk, bir kız ve bir erkek olmak üzere, 2 çocuğun doğumuyla birlikte katlanarak arttı. Ancak Crystal için, bu mutluluk geçici olacaktı, özellikle de hayatını paylaştığı adamdan, Steve'den memnun değildi. Ve ikisi de, diğerinin görmezden geldiği, evlilik dışı ilişkiler yaşamaya başladı. Boşanma fikrini konuşuyorlar, ama sürekli çocukları için erteliyorlardı. Her ikisi de, ebeveynleri olmadan büyüdü ve çocuklarının aynı duyguları yaşamasını istemiyorlardı. 2017 yılında, 10 yıllık evliliğin ardından Crystal, kariyeri için nihai bir karar verdi ve emlakçı olarak işe başladı. İşini seviyor, başarılı ve sonunda evi düzgün bir şekilde geçindirecek kadar geliri vardı. Steve ise sürekli iş değiştiriyor, sabit bir yerde çalışmıyordu, daha doğrusu, Crystal'ın gelirine güveniyordu. Aynı zamanda Crystal'a çok fazla baskı yapmaya başladı, sürekli tartışıyorlardı. Crystal sonunda kesin kararını verdi ve boşanma kararı aldı. Boşanma Haziran ayında kesinleşti ve genç kadın eski kocasıyla iyi ilişkisini sürdürmeye devam etti. Çünkü düşünmek zorunda oldukları çocukları vardı. Birbirlerinden uzakta, huzurlu bir hayat yaşarken,
Steve bu huzuru bozacak bir harekette bulundu. Crystal, polisleri aradı ve onlara, eski kocasının, şu anda velayetleri kendisindeyken, çocuklarını vermeyi reddettiğini açıkladı. Crystal ayrıca, bir savaş başlatmak ve çocuklarına zarar vermek istemediği için, ona karşı dava açmadı. Yetkililer devreye girdi ve çocuklar annelerine teslim edildi. Boşanma davası sırasında, Baytown'daki evi Crystal aldı. Steve'in ise çocuklarından uzak kalmasını istemiyordu. Steve, kendi evinin yakınlarında, Mont Belvieu'da bir ev satın aldı. Ancak Baytown'daki ev tadilatta olduğu için, Crystal'ın orada yaşaması zor görünüyordu. Steve ise, tadilatın bitmesini beklerken, ona kendisinin ve çocukların yanına taşınmasını teklif etti. Çocuklarla daha fazla zaman geçirmesini, her gün yanında olmalarını sağlayacağını ve endişelenmesine gerek olmadığını, ayrı odalarda yatacaklarını söyledi. Bu teklifle karşı karşıya kalan Crystal, her akşam ev ödevlerine yardım edebilmenin, bir arada olmanın, çocuklarla yemek yemenin olduğu bu teklifi düşünecekti. Hatta kafasında, hala onunla tekrar bir araya gelme umudu vardı ve kendi kendine, birlikte yaşayarak her şeyin eski haline dönebileceğini düşünüyordu. Her zaman olduğu gibi genç kadın, birlikte yaşama konusunda, aynı beklentilere sahip olmadıklarını çok çabuk anladı. Steve onu her zaman arıyor, nerede olduğunu, ne yaptığını soruyor, ona sürekli baskı yapıyordu. Crystal ise Steve'e yeterince şans verdiğini düşünüyor, onunla bir daha ilişkiye başlamak istemediği konusunda kararlıydı. Ancak bu reddediliş ve aralarına koymaya çalıştığı mesafe, Steve'i, onun hayatında yeni biri olduğundan şüphelenmeye itti. Bu yüzden onu takip etmeye başladı, onu bir meslektaşıyla ilişkisi olmakla suçladı. Crystal'ın bir iş arkadaşıyla ilişkisi yoktu, ancak yerel bir kuyumcu olan Paul Hargrave adında, yeni bir erkek arkadaşı vardı. Ve bu ilişkiden mutluydu, ama eski kocasının tepkisinden korktuğu için, bunu şimdilik bir sır olarak saklayacaktı. Özellikle tüm aile bir gemi gezisi planlamış, Steve onlarla birlikte olmak ve çocuklarla birlikte olmak için davet edilmişti. Ancak zamanla Crystal, her seferinde onu korumak için, onu aralarına almanın iyi bir fikir olmadığını, kendi kendine düşünmeye başladı ve ona gerçeği söylemeye karar verdi. 21 Ağustos'ta, hayatında bu yeni biri olduğunu ve Steve'in onunla tekneye gelmemesini istedi. Artık yanında istediği kişi, doğal olarak sevgilisi Pa oldu. Hala barışabileceklerini düşünen Steve için, bu itiraf acı bir darbe oldu. Ancak Crystal'a belli etmedi, hayatına eskisi gibi devam edecekmiş izlenimi verdi. Bu itiraftan 3 gün sonra, 21 Ağustos tarihinde, Teksas eyaleti Harvey kasırgasına hazırlanıyordu. Tüm şehir alarma geçti, bazıları kıyılardan uzaklaşıp başka şehirlere kaçıyor, iş yerleri kepenk kapatıyor ve insanlar afet çantası hazırlıyordu. Kasırganın bölgeyi tehdit ettiğini bilen Steve, kendi kendine, Crystal'ın akşamı kendisi ve çocuklarıyla geçireceğini umuyordu, içini yeniden bir heyecan kaplamıştı. Ancak genç kadının başka planları vardı, Paul ile akşam yemeğine çıkacaktı ve geceyi onun evinde geçirmeye karar verdi. 25 Ağustos'ta Crystal uyandı ve kasırga kontrol edilebilir durumda görünüyordu. Baytown kasabasında hafif şiddetli yağmur yağıyordu. Sabah Steve çocukları almak için işe gitmeden önce eve gelmeyi kabul etti. Saatler geçti ve Harvey kasırgası nihayet en tepeye ulaştı. Bütün şehri sert bir şekilde vurdu. Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar, yolları ve birçok evi sular altında bıraktı. Crystal'ın erkek arkadaşı Paul ise, ondan haber alamamaktan, endişe duymaya başladı. Onu aramaya, ona yazmaya çalıştı ama yanıt alamadı. Genç kadının, aynı zamanda patronu olan, amcası Jeff Walters ile, iletişime geçmeye karar verdi ve ondan da haber alamadı. Crystal'ın çocukları almak için, eve asla gelmediğini söyleyen Steve ile iletişime geçti. Genç kadının yakınları arandı ve hepsi bir sorun olduğunu anladı, yetkililere haber verilmesine karar verildi. Ancak şehirdeki durum, araştırmayı çok karmaşık hale getiriyordu. Kasırga karşısında vatandaşlara yardım etmesi için polisler seferber oluyor,
arabalar sular altında kalmış ve bazı yollar tamamen kapanmıştı. Yine de bu kayıp es geçilmedi, Crystal'ın kasırgada kaybolmuş olma ihtimalini göz önüne aldılar ve küçük bir ekip görevlendirdiler. Soruşturma, Crystal'ın akrabalarının yardımıyla başladı. Polis 3 kişiye odaklandı: Steve, Paul ve Jeff. Jeff sorgulama sırasında şüpheleri üzerinden atmak için aralarında olan iyi ilişkiden bahsetti. Polislere son konuşmalarını gösterdi. Bu mesajlarda bir problem yokmuş gibi görünüyordu, ancak belki de bu madalyonun görünen tarafıydı. Amcasını da sorguya alan polisler, Steve ve Paul hakkında sorular sordu. Eğer ortada bir cinayet varsa, bunun Jeff tarafından işlenmediğine emin gibilerdi. I told her myself, he reminds me of Hannibal Lecter, and he creeps me out really bad. What about him creeping? I don't know. I mean, she liked him. She loved him, but she liked weird guys. As far as myself goes, I'm under conscious awareness all the time. I don't trust him. You know. What does Paul have to gain by hurting her? I don't know, unless he gets psycho. What does Steve have to gain by I honestly believe Steve loved her to the point of no return. You know, I mean, he said he didn't do this. And I'm gonna tell you, I'll be real truthfully. I believe someone killed her. Yeah. I believe I'm working a murder right now. Yes. But I just got to figure out who did it and where she's at. Paul ve Jeff, yapılan sorgulamalar sırasında Steve'e odaklanılmasını tavsiye etti. Çünkü Crystal, Steve'in kendisine olan saplantısından korkuyordu. Bunu hem yeni erkek arkadaşına hem amcasına söylemişti. Paul, genç kadının ayrılışını gösteren, Crystal'ın çocukları almak için sabah 7'yi 10 geçe evinden ayrıldığını gösteren kamera kayıtlarını polislere sundu. Steve ise sorgulamada olayı kendi tarafından anlatıyor, gelmesi gerektiğini ama gelmediğini ve gün boyunca başka bir iletişimlerinin olmadığını söyledi. Yapılan sorgulamalardan sonra elde edilen ipuçları bu kayıp vakasında ilerlemeyi mümkün kılmadı. Ancak kasırgadan 4 gün sonra Crystal'ın bir arkadaşı arabasını Baytown Motel'inin otoparkında gördüğünü polislere iletti. İhbar üzerine olay yerine giden polisler araca doğrudan ulaşamıyorlardı, çünkü Crystal'ın arabası felaketin ortasında kalmıştı. Sonunda arabayı çekmeyi ve içini incelemeyi başardılar. İlk bakışta şüpheli bir şey yok gibi görünüyordu, ancak bir unsur onların ilgisini çekti: anahtarlar hala arabadaydı. Genç kadın neden anahtarları almadan arabadan çıkmıştı? Kasırganın ortasında kalan birisinin arabası bu kadar suya batmadan önce arabayı terk etmesi mantıklı görünüyordu. Tabii ki anahtarlar ile birlikte. Baytown'da iş yerlerinin dışında ve yollarda çok sayıda kamera bulunması, soruşturmanın büyük ölçüde ilerlemesine fayda sağlayacaktı. Otel kayıtlarında Crystal'ın arabasının ortadan kaybolmasının ertesi günü, 26 Ağustos sabahı saat 6:37'de otoparka geldiğini fark ettiler. Ama şoför koltuğundaki kişi Crystal'a benzemiyordu. Üstelik sürüş tarzı da hiç Crystal gibi durmuyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi Steve'e benzeyen bir adam görünüyordu. Yakındaki başka bir kamerada yine Steve'in çöpe bir şeyler attığını gördüler. Ne yazık ki çöp kasırga sırasında su altında kaldığı için içindekiler asla bulunamayacaktı. 5 saat sonra bir benzin istasyonunda bölgeye dönüyor ama benzin doldurmuyordu. Araçtan indi ve araba hareket etmemiş gibi görünüyor mu diye kontrol etmek için otoparka gözetlemeye geldi. Sonra Walmart'tan bisiklet kiraladı, sigara ve bir kutu enerji içeceği aldı, marketten çıktı ve bisikletine bindi.
Steve'in evine giden yoldaki başka bir kamerada, bisikletli bir adam görünüyordu ve bunu, Walmart'tan kiraladığı bisikletle karşılaştırarak, bunun aynı bisiklet olduğu ve kayıtlardaki kişinin büyük olasılıkla Steve olduğu belli oluyordu. Bu keşiflerden sonra polis, meselenin bir ortadan kaybolmadan çok, bir cinayet soruşturması olduğunu düşünmeye başladı ve tüm okları Steve'e çevirdiler. Ayrıca geçmişte çocuklara kötü davrandığını ve kendini öldürmekle tehdit ettiğini öğrendiler. Ve Steve'in etrafındaki artan baskıyla ne yapacağından korkarak sosyal hizmetlere haber verdiler. Onu kanıtlarla karşı karşıya getirebilirlerdi ancak eski karısına karşı hiçbir şey yapmadığını söyleyerek kanıt olmadan polisin onu serbest bırakması gerekeceğini de biliyordu. Ancak 8 Eylül'de her şey değişti. Steve, kanıtların biriktiğini, tüm şüphelerin kendisinde olduğunu anladı, daha fazla mücadele edemedi ve onu öldürdüğünü itiraf etti. Polise teslim oldu. Ve onları Needle Point yolu yakınlarındaki, ormanlık bir alana, Crystal'ın cesedine götürdü. Ancak Harvey kasırgası yaşanmış oluşu ve vahşi yaşam, cansız bedenin durumunu etkiledi, bu da ölüm nedeninin belirlenmesini zorlaştırdı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için, Steve'in onlara ne olduğunu, bu cinayeti neden ve nasıl işlediğini açıklaması gerekiyordu. Sorgu odasına alınan Steve şerefsizi, 25 Ağustos'u, yani Crystal'ın hayatını kaybettiği günü anlatmaya başladı. Crystal çocukları almak için, sözleştikleri saatte geldi, ancak o gelir gelmez tartışmaya başladılar. Öfkesini kaybetti ve hareket etmeyi bırakana kadar onu boğdu. Cesedini bir battaniyeye sardı ve geri dönmeden önce, ormanlık bir alana bırakmak için ertesi sabaha kadar bekledi. O sırada bir bisiklet aldı, eski eşinin arabasını sürdü, otoparka bırakıp uzaklaştı. Anahtarlarla ilgili olarak, bu konuda hiçbir şey söylemedi, ancak polis, birisinin arabayı çalması için, kasıtlı olarak bıraktığını düşünüyordu. Ancak planı, bölgeyi tamamen sular altında bırakan ve herhangi bir sürüşü imkansız hale getiren kasırga ile suya düştü. Steve'in davası, 2019'da gerçekleşti ve gerçeklerin farklı bir versiyonunu anlatmaya başladı. Crystal'ı öldürdü ama bu bir kazaydı, ona göre bir tutku suçuydu. Onu boğmadı, boğulana kadar sımsıkı sarıldı. Bu savunmayı kullanarak, cezasını hafifletmeyi umuyordu, çünkü Teksas eyaletinde tutku suçu, cinayetten farklı olarak kabul ediliyordu ve bu eylemin cezası, 2 ila 20 yıl hapis arasında değişiyordu. Ancak savcılık, karşılarındaki bu basit adamın basit numarasına gelmeyecek, hazırlıklarını yapmıştı, jüri üzerinde büyük bir etkisi olacak bir planları vardı. Cinayet sırasında 8 yaşında olan, Steve ve Crystal'ın kızının ifadesinden bir bölüm dinlettiler. İfadesinde, annesi eve geldiğinde uyuduğunu ve anne babasının bağırışlarıyla uyandığını söyledi. Banyoya doğru yürüdü, Crystal'ın yeni erkek arkadaşı hakkında tartıştıklarını duydu. Tartışma sırasında olay yerini gözlemlemek için dışarı çıktı ve babası onu gördü, odasına geri dönmesini söyledi. Uzaklaşırken başını çevirdi ve babasının annesini boğmaya çalıştığına şahit oldu. Bu ifadeden sonra jüri üyeleri, düşünmeye gerek kalmadan, Steve'in cezasını belirledi. 2042 yılında serbest bırakılma ihtimaliyle birlikte, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.